Günümüzde obezitenin tedavisinde en etkin yöntem obezite cerrahisi yöntemleri. Ancak unutmamalıyız ki hangi ameliyatı yaparsak yapalım yine her şey hastalarımızın kendi elinde. Yani ameliyat sonrası dönemde kilomuzu vermek ve verdikten sonra da verilen kiloyu korumak hastaların kendi elinde. Şimdi bugünkü videomuzun konusu obezite cerrahisi sonrası geriye kilo alımı. Bu geriye kilo alımını belirleyen birçok faktör var. İlk faktörümüz tabii ki doğru kişiye doğru yöntemi uygulamaktır. Biz hastalarımız bize ilk geldiğinde öncelikle bir diyetisyen kontrolünden geçirip tüm vücut analizi yapıyoruz. Sonrasında hasta bize geldiğinde uzunca bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşme neticesinde hastaya en uygun yöntemi belirlemeye çalışıyoruz. Bir de tabii ki herkese ameliyat uygun olmayabiliyor. Burada da psikolojik faktörler çok önemli. Eğer hasta kendini ameliyata hazır hissetmiyorsa veya ameliyat sonrası dönemde yapması gereken şeyleri anlayamıyorsa veya bunları kabullenmekte zorlanıyorsa ameliyattan sonraki uzun dönemde ameliyatın kilo anlamındaki başarısını etkileyebilmekte. Şu an günümüzde en sıklıkla yapılan ameliyatlar tüp mide ve gastrik bypass ameliyatı. Tüp mide ve gastrik bypass ameliyatında kişiye göre karar vermekte fayda var. Herkese tüp mide ameliyatı veya herkese gastrik bypass ameliyatı yapmak uzun dönemde sonuçlarımızı etkileyebilmektedir. Örnek vermek gerekirse eğer siz tatlı bağımlısı birisine ameliyattan sonra da bu tatlı bağımlılığıyla ilgili sorun yaşayacağınızı düşündüğünüz birisine eğer tüp mide operasyonu yaparsanız uzun dönemde bu tatlı alışkanlığını bırakamadığı için alınan tatlılar kilo olarak mutlaka geriye dönecektir. Eğer siz bu kişiye gastrik bypass operasyonu yaparsanız mutlaka bir miktar geriye kilo alımı olabilir ama gastrik bypass operasyonunda kalori emilimi de azalacağı için hastaların uzun dönemde kilolarını korumak mümkün olabilecektir. İlk maddeyi geçtikten sonra yani doğru kişiye doğru yöntemi yapmak gerekiyor. İkinci faktör bence çok da önemli bir faktör. Cerrahın deneyimi ve becerisi. Eğer cerrah ameliyatı kitabi bir şekilde, düzgün bir şekilde yaparsa uzun dönemde kilo kontrolü sağlanmış olur. Örnek vermek gerekirse bir tüp mide ameliyatında mide çıkışından itibaren 1-2 santimlik mesafeden başlayıp midenin üst tarafına yemek borusu birleşim yerine kadar düzgün bir hat ve olabildiğince maksimum bir mide hacmini çıkartmak gerekiyor. Ve özellikle midenin üst bölgesinde yer alan grelin hormonunun bulunduğu fundus bölgesinin tamamen serbestleştirilip tam bir şekilde çıkarımı olması gerekiyor. Yoksa hem iştah azalması istediğimiz düzeyde olmuyor hem de mide hacmi büyük kalıp tekrardan uzun dönemde geriye kilo alımı meydana gelebiliyor. Yine gastrik bypass operasyonlarında da oluşturacağımız mide hacminin maksimum 30 mililitre hacminde olması gerekiyor ve bağırsakları sayarken de belli bir miktar bir bağırsağa çünkü yemek uğramıyor. Bunu da dikkatli bir şekilde ve özenli bir şekilde cerrahın ölçüp mide bağırsak birleşim yerini düzgün bir şekilde yapması gerekiyor. Yani cerrahın deneyimi ve becerisi de hastaların uzun dönemde kilo kontrol açısından çok önemli. Üçüncü bir faktör ise hastanın bu yeni hayatına uyum süreci. Bir kere hastanın ameliyattan sonra hayat düzeninin, yaşam biçiminin ve beslenme biçiminin mutlaka değişmesi gerekiyor. Burada diyetisyenin, cerrahın ve psikoloğun rolü çok önemli. Eğer hasta ameliyat sonrası dönemde de eski alışkanlıklarına, eski beslenme alışkanlıklarına, eski hayat düzenine devam ederse verdiği kiloların bir kısmını veya bazen çoğunu geriye alabilmektedir. Ve sonuç olarak şöyle özetlemek gerekirse ameliyat sonrasında kilo kontrolü sağlamasında hasta seçimi, doğru hastaya doğru yöntemi yapmak, cerrahın deneyimi, becerisi ve hastanın
tabii ki ameliyat sonrası süreçte hayat değişikliği ve beslenme sürecini, beslenme düzenini düzgün bir şekilde yapması çok önemlidir. Dünyada yapılan obezite ameliyatlarında %85 hastalar verdikleri kiloları koruyabiliyorlar. %15 hastada ise geriye kilo alımı olabiliyor. Bu beslenme düzeniyle ilgili ise bilgi vermek gerekirse hastalarda daha çok kadınlarda hamur işleri, kızartmalar, tatlılara bağlı düşkünlükten dolayı, erkeklerde de alkole bağlı geriye kilo alımlarını görebilmekteyiz. İlk 3 ay bu tür gıdaları tüketmenizi önermiyoruz. 3. aydan sonra ise 15 günde bir tadımlık, kaçamak tarzında tüketimde hiçbir sıkıntı olmaz. Bugün size obezite cerrahisi sonrası tekrar geri kilo alımı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.